Herkese merhabalar. Üçlü trabzanlar ve kaydırmayla yapılan ve çabuk biten bir atlet yaptım. Kenarlarını da gene kaydırmayla şuradaki çalışmayı yaptık ve buradaki askısını yaptım. Kolay yapılışı, zevkli. Ölçü vereyim. Adım adım ölçülerini veriyorum size. Şöyle bakın, bittikten sonra 27 santime ulaştı. Buradan burası. Şu içerisi de 23 santim. Şu bölüm 2 bölüm 23 santim. Sonrasında arttırmalarla beraber de 42 santim oldu. Boyunu da söyleyeyim size. Şuradan etek ucuna 33 santim crop bir atlet yaptık. Nakol'un kalikosunu kullandım. Ben alıyorum bunları. Reklam değildir. 3,5 numara tığ kullandım. Metrajını da söyleyeyim. 245 metre. 3 numara tığ diyor. Ben 3,5 kullandım. Gayet güzel oldu. Hadi gelin başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Şimdi burada arka bedeni 42 yapmıştım. Önü 48 yapacağım. İkisini de eşit yapabilirsiniz. O bana birazcık ön için dar geldi. Şimdi 48 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimi çekip geliyorum. 48 tane zincirimi çektim. Arkada direkt ikili trabzanlarla başlamıştım. Ama şimdi bir önce şu kaydırmayla başlayıp öyle devam edeceğim. Daha güzel bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Bir tane fazla çektim. Şöyle kaydırarak başlıyorum. Zaten bir üçlü trabzan, bir kaydırma. 2 3. Elinizi sıkmayın. 3 4 5 6. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi çalışıyorum. Sıra başında görüşelim. Şu aralık 24 santim gibi oldu. 24 santim oldu. Şöyle söyleyeyim. Burası omuz içinden omuz içine. Bütün bu kenarlarına sonradan lastik gelecek. Omuzumuzun hemen bulunduğu yer. Yaka kısmımız yani. Boynumuzun altı. Şimdi başlıyorum. 3 ile yukarı çıktım. Şuradaki arka bacaklardan çalışıyorum. Bu birincisi. Bu sıra arttırmıyorum. Bundan sonraki sıra her sıra arttıracağım. Bu değil, şu. İlk sıra zor olur, sonra daha rahat olacak. Sonradan daha rahat olacak. İlk zincirin üzerine yaptığımız için. Bakın şu. Bu zincirin üzerinden direkt yaptığımız için biraz daha zor olur ama bundan sonra daha kolay çalışacağız. Şu şekilde çıkartıyorum. 3'te çıkartıyorum ama dolamadan üçlü trabzan yapıyorum. Birinden çıkardım. Sonra ikisinden, sonra üçüncüsünden. Birinden, ikisinden. Çift dolamadan 3 kere de çıkıyorum. 2 kere de değil. 1 2 3. Önce bir tanesinden, sonra 2, sonra 2. Birincisinden 2 tane,
Bunu yapıyorum ben. Sıra başında görüşürüz. Sıranın sonuna geldim. Evet. 48 tane oldu. Bakın şimdi şurası boynumuza gelecek olan kısım. Bir de burada bakın. Bu daha güzel oldu. Şöyle düşünürseniz yani. Burası üst tarafı. Şurada şöyle daha güzel bir hat oluştu. Buraya da kapatacağım tabi arkayı ama yine de başlangıçta öyle yapmak daha iyi sonuç verdi. Şimdi yeniden kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincirle yukarı çıktım. Bu sıra gene 48'i koruyacağız. Hemen zincir battığım göze giriş yapıyorum. Her zaman nereden çalışıyoruz? Şu V'lerimizin şuradaki bacaklarında. Şimdi kaydırmada hemen ilk göze de giriş yapıyorum. Bakın. Burada bunu unutmazsanız kaydırma sırasında arttırdıklarınız da eksilmemiş olur. Hemen giriş yaptım. Ve kaydırdım. Bakın görüyor musunuz? Şurada V ya da başaklar var. Başağın arka kısmından giriş yaptım. Ve kaydırdım. Burada zincirinizi şöyle ittirmeyin. Biraz zincir boşluğu kadar kalsın. Yoksa büzülür. Bu şekilde. Arka bacağından çalışıyorum. V'nin ve eliniz alışır. Zincirinizi sıkmayın. Eliniz sıkıysa bir numara büyük tığ kullanın. Bakın bu şekilde. Bakın burada da bir hattımız oluşuyor aynı burası gibi. Devam ediyorum. Şu arka bacakta. Şimdi arttırmaları ve başlangıçları size birkaç kere göstereceğim. Sonra kol evi uzunluğunu vereceğim. Ve zincirlerle arttırıp bedeni devam ettireceğiz. Elinizi dar sıtmayın. Şimdi yapıyorum. Geliyor. Geldim. Bakın ne kadar var. Üçüncüyü yaptım. Şuradakini. Bir, iki tane var. Şuraya da çalıştım. Şu sondakini de unutmayın. Oraya da çalışıyor. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Şöyle bir ölçü vereyim şimdi. Şu an 24 santim oldu. İkili trabzana geçince biraz daha büyüdü. Evet, şimdi yine aynı şekilde arka bacaktan çalışacağız ama artık arttırmalara başlıyorum. Şimdi 48'di, 50 olacak. Bir başta bir burada arttırma yapacağım. Bir şuradaki kaydırma sırası bir arttırma. Doladım. Normalde ikili trabzanla aynı sayıyla devam edecek olsam bu birinci olacaktı. Şu birincim ve bundan başlayacaktım. Ama şimdi ne yapıyorum? Arttırıyorum. O yüzden en baştaki zincirime de bir batış yapıyorum. 1, 2, 2 tane oldu. Arttırmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Yine arka bacakta. Bakın. Devam ediyorum. Şimdi sonda yeniden görüşelim. Arttırmayı da göstereyim yine. Ondan sonra yeniden bir kaydırma sırası. Bir kere daha arttırma. Sonra ben devam edeceğim. Geldim.
2 tane var. Doladım. Ve sonuncusuna da yaptım. Şimdi bir tane daha aynı yere yapıyorum ve ne yapıyorum? Arttırıyorum. Bir ile yukarı çıktım. Şu anda 50 tane var. Sayalıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Şimdi burada önemli olan, şimdi şu sırada kaybetmemek o sayıyı. Bir taneyle yukarı çıktım. Ne yapıyorum? Şunu takip edin. Şuna çalışmam lazım. Hemen arka bacağımdan ilk zincirli bölüme giriş yapıyorum. Ve kaydırdım. Şunu biraz sıkayım. İlkini biraz sıkalım. Şey olmasın. Bunu çalışırsanız bir sıkıntı olmaz. Hemen sonra diğerine. Bu şekilde bir sıkıntı olmadan devam edersiniz. Arada sayın mutlaka. Yani zaten çok fazla olmuyor. İkişer ikişer artacak. Eksilmesin. Çok da fazlalaşmasın. Dengeli bir şekilde arttıralım. Şimdi sıra sonunda bir kere daha göstereyim. Bir kere daha şurada arttırmayı göstereyim size. Buradaki arttırma zaten kolay, aynı yere. Şuradaki geçişi ve yukarıya çıkışı göstereyim. Sonra kaç sayısına ulaştım onu söyleyeceğim. Bakın 2 tane arttırdım. Evet, şimdi bakın şurada çalışıyorum. Ve aynı gözde 2 tane ikili trabzan var. Hemen bir tanesini yapıyorum. Ve sonuncusunu da çalışıyorum. Yani arttırdığımı da örmeyi unutmuyorum. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. İlk artışım hemen onun gözüne, ilk gözüne bir tane daha yaptım. Normalde çalışacağım yere giriş yaptım. Ve devam ediyorum. Aynı zincirin hemen dibine bir tane daha çalışarak bir artış daha yaptım. Bakın şurada. Hemen kendi dibine giriş yaptım. Arka bacağından bir tane daha arttırdım. Şimdi buraya geleceğim. Buradaki artış kolay. Hemen son yaptığımın arka bacağından bir tane daha yapıyorum. Bunu bir kere daha göstereyim. Sonradan ben devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Bakın arttırdığım 2 tane kaldı burada. Şu arttırdığım şu zincirim. Şurada 2 tane kaldı. Onları da unutmuyorum. En sonuncusunu da ve hemen aynı göze bir tane daha çalışarak burada gene bir artış sağlıyor. Farklı artış noktaları oluyor. Bir tanesinde zincirle çıkıyorum. Bir tanesinde ikili trabzan yapıyorum. O yüzden görüntüleri farklı. Ama biliyorsunuz hepsini sonradan toparlayacağız. Şimdi sayalım. 48, 50, 52 olmalı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Burada dikkat etmemiz gereken, bir ile yukarı çıktım. Şu hemen ilkine bir tane burada bol bırakmıyorum. Kaydırdım. Bu bakın hemen dibine. Onları unutmazsak
eksiltme yapmayız. Bu şekilde de şimdi ben tamamlıyorum. Her üçlü trabzan bölümünde bir başta bir sonda arttırarak kaç sıra arttırmışım söyleyeceğim. Bir ölçü vereceğim. Sonra da zincirlerimizi çekip şu bedeni çalışacağız. Tamamlıyorum. Oraya kadar arttırma noktasına kadar bedendeki tamamlıyorum. Kaç tane arttırdığımı söylüyorum. Sonra devam ediyoruz. 12 sıra yaptım. Şimdi artık şuradaki zincirleri çekerek beden büyümesini sağlayacağım ve sonra da 1 2 3 4 5 6 sıra daha yapacağım. Şu anda bir ölçüm yapayım. Şöyle 33 santim. Şimdi burada zincirimi çekeceğim. Ama burada zincirimi çekip geri dönüp burada zincirimi çekip devam etmeyeceğim. Sıralar eşitsiz oluyor. Şimdi burada zincirimi çekeceğim. Ben 10 tane çekmiştim burada. Gene 10 tane zincir çekeceğim. Bir de burada zincir çekeceğim. 10 tane. Başka bir iple gene aynı rengin üstünden alacağım ipi. Burada da zincir çekeceğim. Sonra burada dönüyorum. O zincirle buradan şu anda hangi sıradayım? Kaydırma sırasındayım. Buradan kaydırmayla geleceğim. Burada da zincirim olmuş olacak. Buradan da devam edeceğim. Sonra bu baştan ikili trabzan, üçlü trabzanlarımla geri dönüp devam edeceğim. O yüzden burada da bir zincir başlıyorum. Şimdi onu orada bırakacağım. Kaç tane yapmışım onu da söyleyeyim. Burada 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 tane ikili trabzanla burada ben bitirdim. Şimdi şuradan zincirimi çekiyorum. Bunu burada kopartıyorum. Sonra bakın orada ipimi kopartmadım. Oradan devam edeceğim. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Bir tane fazla çekeyim. Bir zararı olmaz. Onu oradan kesiyor. Burada zincirim hazır. Şimdi buradan başlıyorum zincir çekmeye ve burada kaydırma yapmam gereken sıradayım. Kaydırma yaparak devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri döndüm. Bir tane daha çekeyim. Şimdi şuradan geri döndüm. Ve kaydırma yaparak devam ediyor. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve arka bacaktan kaydırmaya devam. Aynı işleri yapıyor. Dönüşte oraya da üçlü trabzanları gene arka bacaktan çalışarak yapacağım. Böylece bedende de bir uzatma sağlamış olacağım.
Evet. Zincirlerimin olduğu bölüme geldim. Orada da kaydırarak devam ediyor. On tane yapmışım burada da. Şimdi bunu burada bıraktım. Bunlar sonra da hep gidecek. 1 2 3 ile yukarı çıktım ve 3 ile yukarı çıktım ve burada da yine arka bacaktan çalışıyor. Bakın burada da arka bacaktan çalıştım. Siz de ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekip büyütebilirsiniz bedeni. Şimdi beden kısmına geçiyorum ve orada da yine arka bacaktan devam. Bu şekilde şimdi artık rutine döndük. Bakın burada da oluştu. Devam ediyorum. Burada da yine şuradaki arka bacaklarından çalışıyorum ve kaç sıra yapmışım ben? Şu arttırdığım bölümle 1 2 3 4 5 6. Şimdi burayı da tamamlıyorum. Burada da size şu gösterdiğim gibi. Burada da arka bacaklarından çalışıyorum. Dönüyorum. Kaydırma. Yeniden üçlü trabzan. Şu 5 sırayı yapalım. Şurayı da yapalım. Onu da göstereyim. 2 kere kaydırma yaptım burada. Onu da göstereyim. Sonrasında şu bedeni birleştirip şuradan itibaren hem burada bir askı yapacağız. Hem buradaki bölümü lastik yapacağız. Evet. Arttırmalarımızı da yaptık. Şimdi bundan sonra artık arttırma yok. Bu bedenimiz dümdüz devam edecek. Şimdi böyleyken de bir ölçü vereyim. Şimdi de 43 santim oldu. Bundan önce kaçtı? 33'müş. Şimdi 43 olmuş. Bu şekilde devam edeceğim. Bitişte görüşelim. İstediğim uzunluğa geldim. Şimdi şurada da gene tek sıra kaydırmasını yaptım. Şimdi etek ucunda bir tane daha kaydırma yaparak burayı kapatıyorum. Aynı şekilde 2 sıra burada kaydırma yapacağım. Yine aynı şekilde şuradaki arka bacaklarında. Şimdi diyorum ki tüm hat boyunca da acaba bu lastik kısmında bundan mı gitsek? Şöyle 2 parmak kadar sanki çok güzel olur. Şimdi bunu bitiriyorum. Şu kenarlarını dikelim ve iki bedeni birleştirip lastikleri
ve buradaki bu bölümdeki askılarımızı yapalım. Bir tanesini çalıştım örnek olsun diye size. Gene kaydırma tekniğinle. Bence gayet güzel oldu. Lastik gibi oldu. Şimdi şuradan başlayacağım. Kenarlarını bakın diktim. Şuradaki bölümden başlayacağım. Buradan gene kaydırarak geleceğim buraya kadar. Buradan 20 tane zincir çektim ve burayla birleştirdim. Yani 10 öne 10 arkaya şeklinde 20 tane zincir çekip burayla birleştireceğim ve öre öre ne kadar kalınlıkta isterseniz o kadar öreceksiniz. Başlıyorum. Buradan giriş yaptım. Yine kaydırma tekniğiyle direkt başlıyor. Darsıtmayın. Gerekiyorsa tığınızı büyütün. Yarım numara. Buralar büzülmesin. Bakın. Şöyle kaydırarak gidiyor. Yan yana yan yana. Zincirlerin tepelerinden kaydırıyor. Bu şekilde tüm hat boyunca dediğim gibi burada darsıtmayın. Çok da bol bırakmayın ama şöyle sıkmayın ki şurada büzülme olmasın. Şöyle. Bütün hat boyunca gidelim. Zincirimi çekeyim. Bir de orada bir göstereyim size. Sonra bitirelim. Finalde görüşelim. Bütün hat boyunca gidiyorum. Şurada görüşelim. Evet. Şimdi bu uca yaklaşıyorum. Şuradan başladım. Ve burada şimdi 20 tane zincir çekeceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi bunu ilk yaptığınızda, ben burada ilk yaptığımda önce bir denedim. Nasıl duruyor? Omuz düşüyor mu, düşmüyor mu? Uygunsa devam ettim. Siz de zincirinizi çekin. Uygunsa devam edin. Ve hemen şuraya kaydırarak giriş yaptım. Yine kaydırarak çalışmaya devam ediyor. Bakın şimdi nereden aldığımı göstereceğim size. Bakın görüyor musunuz? Başakların
şu şekilde. Yine o başağın dış bacağından alıyorum. Yine o bacağın dış kısmından alarak çalışıyor. Bunu bir turda daha göstereceğim size. Şuradaki başağın dışında. Bakın bu şekilde. Bunu bir kere daha göstereceğim size. Devam ediyorum. Aynı şekilde şuradaki şu dış V'den alıyorum. Şu V'nin dış bacağından alıyorum. Kaydırarak çalışıyorum. Şu zincire gelelim. Burada da gene kaydıracağız ama gene oraya da göstereyim. Bir tur daha şurada nasıl yaptığımı göstereyim. Sonra finalde görüşeceğiz. Zincirin olduğu yere geliyorum. Yine o zincirin üzerinde de kaydırarak çalışıyorum. Ve bu şekilde lastik kısmınızın ve askınızın ne kadar kalınlıkta olmasını istiyorsanız o kadar yapacaksınız. Burada da yine böyle kaydırarak bakın şuradaki V'nin dış bacağından alıyorum, kaydırıyorum. Burası gibi çalışacağım şimdi. Arkadan gene şöyle bir buhar tutarım. Şu daha düzgün görünür. Önden yapmayın. Şuradaki kabartılar gitmesin. Arkadan şöyle bir buhar tutunca daha düzgün görünecektir. Evet, devam ediyorum. Ben şöyle bir parmak kadar yaptım. Siz ne kadar kalınlıkta isterseniz o kadar yapın. Şimdi unutmadan söyleyeyim. Burada zaten bitişler biliyorsunuz kaydırmayla oluyor. Böyle kaydırmayla bitirmeyi şurada yapıyorum ben. Şuraya geldiğinizde yaparsınız. İğne iplikle yürütürsünüz. Bluzumuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.